Merhaba arkadaşlar, Papatyalar Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu senenin modası nazar boncuğu çanta yapacağız. Gerçekten çok kibar, çok güzel. Bu yazın gözdesi olacak diye düşünüyorum. Hemen yapıp kullanabileceğiniz çok kolay ve bir o kadar da çok şık bir model. Hemen anlatmak istiyorum yapılışını. Arkadaşlar bu bölümü 2 tane örüp dikiyoruz birbirine. Bakın şöyle dikiyoruz ama dikiş izi kesinlikle belli olmuyor. Arkalı önlü iki tarafı da aynı gördüğünüz gibi çok şık bir model. Ben şöyle 2 tane püskül kullandım. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve şöyle hazır bir askı kullandım. Bunları tuhafiyelerde bulabiliyorsunuz. Eğer hazır askı kullanmak istemezseniz de örgüden askılar yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben şöyle içi dolu olarak nasıl görünüyor diye içine yünlerimi koydum. Şöyle bir fermuar diktim. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. Ben bunu astar dikmedim. Ama şöyle yünlerimi koymuştum içine. Dolgun görünsün diye hemen size şu haliyle de göstermek istiyorum. Şöyle hemen içini de göstermek istiyorum. Gayet içi geniş bir çanta oluyor. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi içine astar dikebilirsiniz. Ben de dikebilirim. Baştan söylemek istiyorum. Önce astarı koyuyoruz. Daha sonra fermuarı dikiyoruz. Ben şimdi astar koymadım buna. Direkt fermuarı diktim ama aklınızda bulunsun. Astarı dikmek isterseniz önce astarı yerleştiriyoruz. Astara şu şekilde üzerine koyup fermuarı o şekilde dikiyoruz veya yapıştırıyoruz. Nasıl arzu ederseniz. İplerim makrome ip kullandım. Koton makrome. Şöyle göstermek istiyorum. Çok fazla ip gitmiyor. Arkadaşlar gri, mavi ve beyazdan çok gitmedi ama şu kahve tonundan biraz fazla gitti. Yani şu şekilde bir tane harcıyoruz. Şöyle bir tane bobin harcıyoruz. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. 4 numaralı tığ kullandım ama çok sık geldi. Örerken biraz zorlandım. O yüzden sizler 5 numaralı tığ tercih ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Ben gerçekten heyecanlanıyorum. Hemen anlatmak istiyorum. Çünkü hepinizin gerçekten çok beğeneceğini, çok seveceğini, hemen yapmak isteyeceğinizi biliyorum arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyoruz. Ben kameramı düzeltip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar hemen yapımı başlıyorum. Arkadaşlar normalde koyu lacivert veya siyahla genelde yapıyorlar. Ben ekranda görünsün diye böyle koyu gri ile yapıyorum. Hemen şöyle sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Tığımı içinden sokup 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 14 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimle beraber 2 oldu. 3, 4, 5, 6. Şöyle biraz ipi çekip ortayı küçültüyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane ikili trabzanımı yaptım. İpim dayanamadı düştü. Evet 14 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve hemen ipimden tutup ortayı böyle çekerek küçültüyorum. Bakın. Daha sonra ilk çektiğim zincirin tepe noktasına şöyle batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve gri ile işim bitiyor. Sadece ortası için kullanıyorum griyi.
Bu şekilde de iyice sıkılıyorum. Bir zincirimi çektim ve hemen ipimi kesiyorum. Çok kısa kesmeyin ipinizi. Şöyle biraz uzunca olsun. Hemen burada çok önemli bir şey de hatırlatmak istiyorum. Sihirli halkaya şöyle iyice tüm gücümüzle sıkalım. Kalın bir ip olduğu için tam manasıyla sıkılmıyor. İyice sıkın. Daha sonra bakın herhangi bir ilmekten şöyle tığımı geçiriyorum ve şu sihirli halkamın ipine bir düğüm atıyorum ki o sihirli halka çözülmesin diye. Bunu yaparsak kati suretle sihirli halkamız kesinlikle çözülmeyecektir. Hemen üstünkörü şöyle saklıyorum. Siz daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Bakın. Şöyle etrafında döneyim ki çözülmesi zor olsun. Bir ipimi hemen kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen koyu mavi, lacivert de değil aslında bu renk, koyu mavi diyelim. Koyu mavi ipime geçiyorum. Herhangi bir trabzanın tepesine şöyle batıyorum. Sabitliyorum ipimi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yine aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Başını doladım. Bakın arkadan da şu ipi yürütüyorum gizlensin diye. Her trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Fakat göz şekli vermemiz için yarıya kadar öreceğiz. Yarıdan sonrasına zincir çekeceğiz ki şöyle çekik bir göz gibi görünsün. İşte 2, 4 oldu. Yine aynı trabzan başına 2 tane yapıyorum. Bakın. Şöyle 14 tane olana kadar yapıyoruz. Tam ortaladığımız zaman yani. Evet. Yine aynı yere batırdım. Tüm trabzan tepelerine ikişer tane batıyorum. Biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle toplamda 14 tane olduğunda zincir çekeceğiz. Şöyle yaptım. Kaç oldu bakalım bir sayalım. Saymadan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi aynı yere 2 tane daha yapacağım. 14 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde önümdeki trabzan tepesine devam ediyorum. İlmek atlamıyorum. Yine sırayla aynı şekilde batmaya devam ediyorum. İkişer trabzan yapıyorum. Her trabzan tepesine. Bakın sarkan iplerimi de arada bu şekilde yürütüyorum ki çirkin bir görüntü olmasın diye. Bakın şu 2 zincir çektiğimiz için ağır ağır göz görüntüsü olmaya başlayacak. Her trabzan tepesine ikişer tane yapıyorum. Yine 14 tane trabzanımız olduğunda yine 2 zincir çekeceğiz. Zaten sonuna gelmiş olacağız sıramızın. Evet. Tek tek batıyorum. Buralarda kafanız karışır diye videoyu durdurmak istemiyorum. Çünkü bu başlangıç benim için önemli. Eğer şaşırırsanız düzgünce ilerlemeyecektir göz şekliniz. Bakın son yere geldim. Aynı şekilde trabzan tepesine 2 tane yapıyorum. Toplamda 14 tane yine trabzan yapmış oldum. Ve burada bir zincir çekiyorum. Tam ortaya gelebilmem için başını doluyorum. Bakın burada 4 zincir çekmiştim. Tam tepe noktasına batırıyorum. Ve bu şekilde üçünü birlikte kapatıyorum.
ve tam ortaya gelmiş oluyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bitmiş hali bu sıramızın bu şekilde. Şimdi bu gri haricinde her sıradan ikişer sıra yapacağız. Ama eğer çantamızın daha büyük olmasını istiyorsanız daha da sıraları arttırabilirsiniz. Şimdi eğer daha da küçük olmasını istiyorsanız burada birer sıra yaparsınız. Yani buradan sonrasını beyaza geçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer küçük bir çanta istiyorsanız. Eğer benim kadar büyük yapmak istiyorsanız devam ediyoruz şu anda. Bakın. Şurada 2 zincir çektiğim boşluk var. Oraya batırıyorum ve oranın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte bakın 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi burada arttırmaları iki yandan yapacağız ve 3 tane bölüme dağıtacağız. Şöyle anlatayım. Bakın ilk kesmeyi şu yandan yapacağım. Herhangi bir yerden yapabilirsiniz, sırası yok. Ama tüm sıralarda şu ortadan arttırmamızı yapacağız. Daha sonra da şu köşeden arttırmamızı yapacağız. Şimdi önümdeki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Onun yanındakine battım. İkili trabzan. Onun yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Burada arttırmamı yapmak istiyorum. Bakın aynı yere ikinci kez battım. Ve burada ilk arttırmamı yapmış oldum. Şimdi ortaya gelene kadar yine tek tek batıyorum. Tam ortaya geldiğimde yine arttırmamı yapacağım. Evet. Tam ortaya geldim. Bakın şu şekilde. Şimdi burada aynı yere iki kez batıp tam ortada da arttırmamı yapmış olacağım. Bakın. Şimdi yine burada herhangi bir yerde arttırma yapacağım. Şimdi ilkine tek battım. İkinciye tek battım. Üçüncüye tek battım. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Şurada yapmak istiyorum. Burada çift batacağım. Birinciyi battım. Ve aynı yere batırıp ikinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şu iki zincir çektiğimiz yere kadar zaten 2 tane kalmış. Tek tek batıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada 2 zincir çektiğim yere geldim. Burada arttırma yapacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın. Şöyle elimle de çekiyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yine aynı bölümün içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada da arttırmamı yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Başını doladım. Bakın şunu şöyle çekersek buradakini unutmayalım. İlk buradan başlıyorum. Bir tek. İkinciye battım yine tek. Üçüncüye de battım tek. Dediğim gibi önemli değil. Herhangi bir yerinde çift batabilirsiniz buranın da. Şimdi önümdekine çift batmak istiyorum. Bir. Aynı yere battım. 2. Yani dediğim gibi şu yarım bölümlerde bir buradan, bir buradan, bir de tam ortadan arttırma yapmak gerekiyor. Evet, yine tek tek batmaya başlıyorum. Tam orta bölüme geldiğimde, pardon, başında olamadık. Evet, tam ortası. Şöyle bakıyorum. Evet, tam orta. Burada arttırmamı yapıyorum. Böyle. Şimdi yine herhangi burada bir yerde arttırmamı yapacağım. Tek tek batıyorum.
burada yapabilirim diyorum. Ve burada yine aynı yere çift batıyorum. Bakın batırdığım yere tekrar batırdım. Ve arttırmamı yapmış oldum. Daha sonra tek tek batıyorum. Bakın başlangıç noktama geldim. Şurada 3 tane içine yapmıştık. Şimdi 3 tane daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Burada bir zincir çekiyorum. Hatta 2 zincir çekelim. İlk çektiğim zincire batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde mavi ipimizle de sıramızı bitirmiş olduk. Artık beyaz ipe geçeceğiz. Evet, beyaz ipimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Hatta uzunca tutalım. Aşağıdakini de kolay saklayabilelim. Şöyle uzunca tuttum ipimi, iyice sıktım. Ve başladığım yerden, yani bitirdiğim yerden başlamıyorum da diğer uçtan başlıyorum. Çok kalın bir ip maalesef. Aslında makrome ipler hepsi aynı olması gerekiyor ama markaları farklı olduğu için bakın bu mavi daha yumuşak ama şu beyaz bayağı bir sert. İnanılmaz sert. Evet. Bakın 2 zincir çektiğim bölüme şöyle ipimi sabitliyorum. 1 2 tane çeksem yeterli olacak. Şöyle ipimi de arkada yine yürüteceğim. Şu şekilde. Başını doluyorum. Yine buraya 2 tane, gördüğünüz gibi bayağı kalın, 2 tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Burayı kesinlikle atlamayın. Bakın burada arkada kalıyor. Şuradan başlayacağız. Başını doladım. Bakın tam burada. Yine aslında tüm çantamızın bu bölümü bitene kadar işlem aynı arkadaşlar. Şöyle izah etmek istiyorum. Bakın yine her sırada aynı işlemi yapacağız. Bir buradan, bir buradan, bir de tam ortadan arttırma yapıyoruz. Bir de kenarlardan. Tüm sıralar boyunca bunu yapıyoruz. Sadece bir ipucu vermek istiyorum sizlere. Bakın bu sırada burada arttırma yapmışım. Yani kenarda. Gördüğünüz gibi hemen üstünde yapmıyoruz. Şöyle çekeyim. Çok uzakta görün zannedersem. Bakın şurada, şurada ve şurada arttırmalarımızı yapıyoruz. Bakın burada ilk arttırmamızı yapmışız. O yüzden bunun üzerine arttırma yapmıyoruz. Şekli bozulur gözümüzün. O yüzden bakıyoruz bir aşağıya. Burada mı? Şuraya yapıyoruz. Veya buraya yapıyoruz. Herhangi bir yere yapıyoruz ama katiyen üstüne çift batmıyoruz. Çiftin üstüne çift batmıyoruz. Hemen göstereceğim. Bakın sırayla şöyle batıyorum. Bayağı bir kalın. Şöyle tek tek batıyorum. Şu beyazı da arkada yürütüyorum. Kötü bir görüntü elde etmeyelim diye. Bakın. Bir tane daha örüp hemen göstereceğim. Bir altta bakın çifti buraya batmışız. O yüzden ben çifti şurada hemen çiftimi buraya yapmak istiyorum. Yine aynı yere battım. Bakın bu sefer burada oldu. Daha önce şuradaymış çiftimiz, ben bir geriye yaptım. Üst üste gelmemesi için yapıyoruz bunu. Yine tek tek batıyorum ortaya gelene kadar. Ortadakinin tam üstüne batacağız arkadaşlar. Ortadakinde kaydırma yapmıyoruz. Tam çift trabzanın üzerine çift trabzan yapıyoruz.
hemen bakıyorum bir altta nereye yapmışız? Bakın buraya yapmışız. Hemen onun üzerine yapacağım. Şöyle bakıyorum. Evet, tam burası. Bakın. Tam çiftin üzerine batıyorum. Ve oraya çift batıyorum. Aynı yere bir daha battım. İkili trabzan yaptım. Daha sonra tek tek batmaya devam ediyorum. Aslında buna bir numara büyük tığ kullanmak lazım. Şu an bendeki 4 numara 5 numarayla daha ideal olur diye düşünüyorum. Evet, hemen bir alttaki çift battığımız yere bakıyorum. Onun üstüne çift batmamak için. Bakın tam üstündeyim. O yüzden onun üstüne tam çift yapamam. Şöyle 2 tane daha gideyim. Tam üstüne denk getirirsek maalesef göz tam manasıyla olmuyor. Bakın çiftimiz tam burada. Ben şimdi çifti buraya yapacağım. Batırdım. Aynı yere tekrar batırdım. Şimdi 3 kere arttırmamızı yapmış olduk. Bir burada, bir burada, bir de şurada yapmış olduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen yine tek tek batmaya başlıyorum. Son trabzanıma da battım. 2 zincir çektiğim yere geldim. Şimdi burada yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa batarak 2 ve 3. Şöyle elimizle biraz çekelim. 2 zincir, 1 2. Daha sonra yine boşluğuma batıp 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Şu ipler bayağı bir sinir bozucu. Evet, ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Evet. Hemen şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Zaten modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakın yine şöyle çekiyorum. Şu baştakini unutmayın. O çünkü saklanıyor oraya. Hemen buradan yine başlıyorum. İkili trabzanlarımı tek tek batmaya. Bir aşağıdaki çift battığımız yere dikkat ediyoruz. Hemen çift battığımızın üstüne çift batmıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Bakın burada şurada yapmışız. O yüzden ben hemen burada arttırmamı yapıyorum. Bakın şuraya gelmek istemiyorum. Hemen burada aynı yere 2 tane battım. Daha sonra tek tek batıyorum. Tam ortaya gelesiye kadar. Evet. Bakın ortaya geldim. Çift battığım yer. Şöyle bir tane daha tek yapıyorum. Tam çift battığımın ikincisine çift batıyorum. Şöyle bir battım. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. 2 trabzanımı yaptım. Bir bakın burada da çift battığım burada. Tek tek batıyorum. Eğer ipiniz farklı bir ip kullanıyorsanız, bombeyleme olursa arkadaşlar, ben 3 yerde arttırma yapıyorum ama eğer bombeyleme olursa 3 yerde de yapabilirsiniz. Yani illa 4 yerde de yapabilirsiniz. İlla 3 yerde yapılacak diye bir kaide yok. Sadece bir aşağıda nerede yaptıysanız onun yan tarafında yapın. Orta hariç. Evet. Bakın çift yaptığımız yer burası. Oraya geçmem lazım veya bir önceki trabzanda yapmam lazımdı. Bakın. Neredeydi? Şurada. Hemen şuraya yapıyorum.
Bir battım. Daha sonra bir daha batıyorum. Buraya da arttırmamı yapmış oldum. Daha sonra tek tek batıyorum. Evet. Sonuncuya da batacağım. Ve bakın burada 3 tane yapmıştık. Yine bu bölümün içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada yine benim ortaya gelmem gerekiyor. Burayı çok bol yaptık. Şöyle ip kalın olduğu için biraz bol gitti. Evet, 3 tanemi yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir sıra gideceğimiz için başını doluyorum. İlk çektiğim zincire şöyle başını batırıp üçünü aynı anda kapatacağım ki ben şöyle tam ortaya gelebileyim. Burada tekrar bir iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yine bu bölümün içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oluyor. Bakın bu şekilde 3 tane olmuş oldu. Başını doladım. Bakın ilk trabzanımı geçmiyorum. Ve yine bu şekilde devam ediyorum. Tek tek batmaya. Yine arkadaşlar bu sırada da aynı şekilde ilerliyor. Yine bir burada, bir burada ve tam orta kısmında. Ortalarımız aynı şekilde ilerleyecek. Yani nerede arttırma yaptıysak oranın tam tepe noktasında arttırmamızı yapıyoruz. Daha sonra da kenarlarda arttırma yapılan bir önce veya bir sonraki trabzanların tepesine yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha beyazla devam edeceğiz. Zaten nazar boncuğumuz ortaya çıktı. Hemen şöyle burayı da göstermek istiyorum. Çok videoyu da uzatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok kolay bir model. Ama yeni yapan arkadaşları da dediğim gibi her zaman düşünmek gerekiyor. Şöyle bakın burada ne yapmışız? Bakın burada yapmışız arttırmamı. O yüzden hemen burada arttırmamı yapıyorum. Şöyle arttırmamı burada hemen yaptım. Ki buradaki arttırmamın üzerine denk gelmesin diye. Tekrar tek tek batıyorum. Tam orta yere gelene kadar. Şöyle bakıyorum. Bakın tam burası. Buraya gelene kadar tek batacağım. Evet, bir tane daha yapacağım. Bakın tam çift battığım yere geldim ve buraya aynı trabzan tepesine 2 kez batıyorum. Ve daha sonra tek tek batmaya devam ediyorum. Bu şekilde tek tek batıyorum. Bakın burada nerede kesmişiz? Şurada kesmişiz. Kesmişiz diyorum. Arttırmamızı yapmışız. Hemen burada böyle oraya gelmeden hemen şurada da böyle bir arttırmamı yapayım diyorum. Ve ondan sonra hepsine tek tek batacağım. Evet. Şimdi tek tek batıyorum. Yine 2 zincir çektiğimiz yere kadar tek tek battım.
sonuncuya da batıyorum. Yine bakın 2 zincir çektiğim yere geldim. 1 2 3 2 zincir, tekrar aynı yere batırıp şöyle ikili trabzan yapıyorum 3 tane. Evet ve şöyle elimle düzelteyim. Şurada ne yaptıysak aynen burada da onu yapıyoruz. 3 yerden arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine 2 zincir çektim. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. İlk çektiğim zincire batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle sıkıca da sıkıyorum. Bir zincir. İpimi kesiyorum ve beyazla da işimiz bitmiş oluyor. Evet. Bu şekilde gözümüzü bitirmiş oluyoruz ve hemen diğer ipimize geçiyorum. Siz tabii bu bölüm için yani normalde beyaz, mavi hangi tonları olabilir ise onu yapabilirsiniz. Açık, koyu, ortası siyah veya lacivert olur. Ama bu bölümdeki rengi istediğiniz renk tonlarında kullanabilirsiniz. Benim elimde bu renk vardı ve bu renk kullanabildim. Daha farklı renklerde de kullanabilirsiniz. İpime bir düğüm atıyorum şöyle sıkıca. Yine karşı bölümden şöyle bağlıyorum. Arkadaşlar aslında hani bu son 2 sırayı da aslında sizlere göstermeme gerek yok. Zaten aynı şekilde beyazla aynı şekilde ilerleyecek. Şöyle 2 tane zincir atıyorum. Alttaki ipimi de yürüteceğim. Şöyle hemen ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bakın. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Bu ipim, evet bu ipim de kalın. Sadece gri ile mavi biraz inceydi. Bu iki renkte oldukça kalın. Ama ne kadar kalın olursa çantaların duruşu ve şekli daha güzel oluyor. Yapan arkadaşlar bilirler zaten. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 sırada bununla gideceğiz. İşlemimiz aynı. Tam ortalı yanlarda arttırmamızı biliyoruz zaten, onu unutmuyoruz. 2 sırada aynı şekilde yanlardan arttırmamızı yapacağız. Ve 3 bölümde de yine arttırmalarımızı yapıp bu renkle de 2 sıra devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yani çok uzatmaya gerek yok videoyu. Dediğim gibi 3 bölümden tekrar arttırmaları yaparak 2 sırada bu renkle devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra birleştirmeyi göstereceğim ve fermuar takacağız. O yüzden de fazla uzatmak istemiyorum. Ben 2 sıra aynı şekilde örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 2 sıra ördüm. Sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Ve burada ilk çektiğim zincire başını dolamadan batırıp şöyle kaydırma yöntemiyle bu sıramı kapatıyorum. Şimdi burada arkadaşlar çerçeve yapacağız. Hem dikişte hem de karşıdan göründüğünde daha hoş görünsün diye. Hemen şöyle göstermek istiyorum ben. Şöyle ekrana sığdığı kadarıyla gerçekten çok hoş ve güzel oldu. Hemen çerçevemizi yapmak için bir tane şöyle zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki trabzan tepesine batırıp kaydırma yöntemi yapıyorum. Şu şekilde. İpim kalın olduğu için biraz zorlansam da yapacak bir şey yok. Şöyle tek tek batıyorum.
kaydırma yöntemi yapıyorum. Başka bir işlem yok. Sadece trabzan tepelerine batırıp şöyle kaydırma yöntemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir çerçeve yapmış oluyoruz. Şu uca gelene kadar devam edelim. Şu uç tarafı da göstermek istiyorum sizlere. Evet, bu şekilde tek tek batırıp kaydırma yöntemi yapalım. Evet arkadaşlar, bakın tam 3 zincir çektiğim, pardon 2 zincir çektiğim yere kadar geldim. Ve burada başını dolayarak şöyle 3 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tane yarım trabzan yeterli olacaktır buraya, bu şekilde bakın. Daha sonra tek tek yine batırıp kaydırma yöntemime devam ediyorum. Bu şekilde tam diğer tarafa gelene kadar şu uçta da aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çantamızın dikimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben şu anda çantamın ön bölümünü bitirmiş bulunuyorum. Bunun aynısından bir tane daha öreceksiniz. Ben önceden şu şekilde bir tane daha örmüştüm. Hemen bunu çeviriyorum şu şekilde. Şimdi dikim bölümüne geliyoruz. Tersini çevirdim. Şunun da düzünü hemen üzerine ekliyorum. Şu şekilde bakın. Şu kadar bir aralık veya şu kadar bir aralık bırakacağız. Burası bizim çantamızın bölüm yeri olacak. Yani açılıp fermuar koyma yeri olacak. Şu köşeden başlayıp şöyle şuradan şuraya kadar dikeceğiz. Bu bölümü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar açıklıkta istiyorsanız çantanızın ağzını. Ben şöyle şuralardan tutturacağım. Şu kadar yeterli olacak benim için. Bir cüzdan girecek şekilde ayarlasanız yeterli olur diye düşünüyorum. Ve şöyle bir iğneye ihtiyacınız olacak. Bunu tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Yün iğnesi diye geçiyor. Daha rahat bir dikim için ve bildiğiniz üzere ipimiz çok kalın olduğu için diğer iğnelere geçmeyecektir. Ve hemen dikimin işlemine şu şekilde başlıyorum. Bakın şöyle işaret de koyabilirsiniz. Ben şöyle işaret koymadan, siz yine de dediğim gibi şöyle iki yanına işaret koyun, şaşırmamak amaçlı. Ben şimdi böyle üstün körü önce şöyle bakın içten batırıyorum ki ipimin düğüm yeri altta kalsın. Daha sonra karşıdan batırıyorum. Kesinlikle üstten atlamıyoruz. Hep karşıdan batırıyorum bakın. Yani battığım yerden batırıyorum ki üstte ip geçmesin. Şöyle her bir ilmeğe batıracağım. Bakın dikiş izi kesinlikle belli olmuyor. Hep karşı taraftan ve ön ilmeklere batıyorum. Yani şu arka ilmeklere değil, hep şu ilmeklere batırıyorum. Tekrar aynı şekilde iki ilmeği bir önden bir arkadan batırarak dikme işlemine devam ediyorum. Dikme işlemimiz bu arkadaşlar. İlmekleri tek tek karşılıklı şu şekilde batırarak dikiyoruz. Zaten çoğu arkadaşlar dikme işini biliyordur. Ama yine de böyle bu şekilde ben size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi dikiş kesinlikle aynı iple yaptığımız için de şöyle göstermek istiyorum. Bakın kesinlikle belli değil. Ve üstünden atlamadığınız sürece hep böyle battığınız yerin yanından battığınız sürece de kesinlikle belli olmayacaktır. Komple arkadaşlar belirlediğiniz ağız bölümüne kadar çevresini dikiyoruz ve son olarak da istediğiniz gibi çıt çıt takabilirsiniz, fermuar takabilirsiniz veya cırt cırt takabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Hemen ben sıra sonuna kadar dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikim işlemim bitti.
Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarıma bakın. Kesinlikle dikiş izi belli olmuyor. Gösterdiğim teknikle gerçekten çok hoş, çok güzel oluyor. Şöyle tekrar içini göstermek istiyorum. Oldukça geniş olduğu için tabii kullanacağınız ipe bağlı boyutu değişiklik gösterebilir. Ama benim gibi kalın bir ip kullanırsanız bu boyutta olabilir. Evet, hemen şöyle size göstermek istiyorum. Kullanacağım fermuar. Şöyle en yakın şu anda elimde olan bu renk var. Normalde bu tonda olması gerekiyor biliyorum ama en yakın bu rengi bulabildim şu anda evde. Bunu buraya dikeceğim. Siz ister bunu buraya dikebilirsiniz şu şekilde. İsterseniz de silikon tabancasıyla yapıştırabilirsiniz. Ve ben şöyle hazır bir askı kullanacağım. Bunu tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlar örgüden aynı renkte istediğiniz, kullandığınız herhangi bir renkten askı yapabilirsiniz. Ben böyle hazır bir askı kullanmak istedim. Ben bunları hemen çantama, zaten birçoğumuz biliyoruz dikiş dikmeyi. Hemen şu şekilde dikiyorum. Askımı da takıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben aparatlarımı taktım. Şöyle yanına iki de püskül taktım. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi bakın fermuarını da diktim. Siz ister fermuar dikebilirsiniz, isterseniz çıt çıt dikebilirsiniz. Ne arzu ediyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben böyle bir aparat kullandım. Siz örgüden de yapabilirsiniz. İlla bu şekilde askı kullanmayabilirsiniz. Böyle istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilsiniz de kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Diğer videolarımı, bundan sonraki videolarımı da merak ediyorsanız hemen abone ol kısmının yanında duran zil butonuna tıklarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. İnşallah güle güle kullanır, severek yaparsınız, güzel günlerde kullanırsınız diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.